Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz güzel arkadaşlarım. Bugün sizlerle acil misafiriniz geldiğinde veya kahvaltıya misafiriniz geleceğinde ne yapsam acaba diye düşünme derdinden kurtaracak çok kolay, pratik, az malzemeli ama o kadar da lezzetli bir börek hazırlayacağız. Gerçekten az malzemeli ve tadan herkesin çok beğendiği bir tarif oldu. Hemen sizlerle daha fazla sizleri bekletmeden tarifimizi yapalım, tarifimize geçelim. Keyifli izlemeler diliyorum güzel arkadaşlarım. Keyifli izlemeler. Gerekli olan malzemelerimiz: bir adet yumurtamız var. Gördüğünüz gibi 3 tane malzememiz var arkadaşlar. Sosumuz için bir adet yumurta çırpma kabıma alıyorum. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Sonrasında bir çay bardağı sütümü ekliyorum ve güzel bir şekilde yumurtayla sütle yağın karışması için güzel bir şekilde çırpıyorum. Güzel bir şekilde çırpmamız gerekiyor arkadaşlar. Uzun uzun çırpalım lütfen. Yumurtanın akının tamamen dağılması, sosa karışması gerekiyor. Parça parça sosumuzun içerisinde kalmasın. Çünkü yufkamızı soslarken kolay, rahat bir şekilde soslayalım. 2 adet yufkamız var. Tezgahımıza alıyoruz. Hepsi 2 tane yufka kullanıyoruz arkadaşlar. Az malzemeli olduğunu söylemiştim. Lütfen bu tarife bir şans verin. Akşamdan hazırlayabilirsiniz. Acil misafiriniz geleceğinde hemen hazırlayıp pişirebilirsiniz. Çok pratik ve gerçekten lezzetli olan bir tarif. Hazırlamış olduğumuz sosumuzu yaymış olduğumuz yufkamızın üzerine bir kepçe yardımıyla biraz yayıyoruz. Bol koymaya dikkat edin arkadaşlar. Bir fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde yufkamızı sosluyoruz. Bu börek tarifinde size 2 farklı soslama şekli göstereceğim. Atlamadan izlerseniz hayatınıza kolaylık katacak bir yufka katlama şekli de öğrenmiş olacaksınız. Soslama şekli öğrenmiş olacaksınız. Gördüğünüz gibi yufkamızı güzelce sosladık. Ortadan ikiye bir rulet yardımıyla kestik. Börek malzemesi olarak, iç harcı olarak lor peyniri ile beyaz peyniri karıştırdım arkadaşlar. Tam ortadan kestiğimiz kesinin yan tarafında böyle gördüğünüz şekilde uzunlamasına peynirlerimizi döküyorum. Eğer buraya kadar geldiyseniz videomuzu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, bu pratik tarifi öğrenmesini istediğiniz sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Sosyal medyalarınızda da tariflerimi paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi iç malzememizi de koyduktan sonra gördüğünüz gibi 2 parça yufkamızı da aynı şekilde rulo yapacağız. Çok sıkı sarmanıza gerek yok arkadaşlar. Hemen pişireceğimiz için içinin sosunu da böyle güzel bir şekilde alması lazım. Neden içinin sosunu alması lazım dediğimi birazdan göreceksiniz. Videoyu atlamazsanız bütün püf noktalarını ve detayları öğrenmiş olacaksınız. Kanalıma nereden misafir olduğunuzu da sormak istiyorum sizlere. Hangi ülkeden, hangi şehirlerden yemek kanalıma geldiniz ve burada benimle, tarifimle buluştunuz. Gördüğünüz gibi yufkalarımı rulo yapıyorum. Sonrasında ilk yufkamı kendi etrafında gül böreği şeklinde sardım. Diğer yufkalarımı da ilk yufkamın etrafına gördüğünüz gibi dolayacağım. Bu tarife şans verin lütfen. İç malzemesi olarak istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Kıymalı harç olur, sadece kaşar olur, sebze olur. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Şimdi burada sizlere yufkayı çok daha hızlı bir şekilde nasıl soslarız onu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi sosumuzu döktük. Yufkamızı yarıya kadar katlıyoruz. Elimizle gezdiriyoruz ve yufkamız soslanmış oluyor arkadaşlarım. Çok pratiktir, çok kolaydır. Çok acil durumlarda bu şekilde soslarım. Sonrasında sossuz yeri kalmasın diye fırça yardımıyla tekrardan bir geçiyorum. Acil durumlarda kurtarıcıdır. Bu aklınızın bir köşesinde mutlaka dursun.
Yine bu yufkamıza da aynı işlemi yapacağız. Ortadan keseceğiz ve peynirli harcımızı iki tarafına aynı şekilde yerleştireceğiz. Videomun malzemelerini, tarifimde kullanmış olduğum malzemeleri açıklamalar kısmına yazıyor olacağım. Oradan bakarak da faydalanabilirsiniz. Lütfen açıklamalar kısmına bakmayı ihmal etmeyin. Ben toplamda 2 adet yufka kullandım. Sizler isterseniz çok daha fazla yufka kullanabilirsiniz. Daha fazla sayıda börek çıkarabilirsiniz veya tavanız daha büyükse 3 adet yufka da kullanabilirsiniz. Ama kahvaltı için çok yeterli olur diye düşünüyorum. Ben akşam misafirim geleceği zaman hemen hazırlayıp kızartmış ve misafirimi ağırlamıştım. Sizlere de tavsiye ederim. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Bu şekilde gül böreklerini sarıp dondurucuda da bekletebilirsiniz. Sonra gerekli olduğunda çıkarıp sarabilirsiniz. Ama bu şekilde hazırlayacak olursanız tavanızın içine veya tepsinizin içine bir poşet sermeyi, böreğinizi onun üstüne yerleştirmeyi lütfen unutmayın. Çünkü artan sosumuzu kullanacağız arkadaşlar. Böreğimizin daha yumuşak olması için. Artan sosumuzu böreğimizin üzerine dökerek böreğimizi soslayacağız. Üçüncü parça böreğimi de gördüğünüz gibi tavama alıyorum ve etrafına doluyorum. Artık böreğimiz pişmeye hazır. Bu haliyle bekletebilirsiniz. Sosunu döküp sabaha kadar bekletebilirsiniz. Kalan sosu önce yufkaların üzerine, böreğimizin üzerine gezdiriyorum. Her yeri ıslansın, kuru bir yeri kalsın istemiyorum. Yufkanızı daha bol soslayabilirsiniz. Üzerine sos dökmek istemiyorsanız daha bol soslarsanız çok fazla sosunuz artmayacaktır. Veya kullanmış olduğunuz süt ve sıvı yağ miktarını azaltabilirsiniz. Gördüğünüz gibi artan sosumu böreğimin üzerine döktüm. Ben bekletmedim. Siz isterseniz bekletebilirsiniz. Akşamdan hazırlayıp sabah kahvaltıya pişirebilirsiniz. Çok kolaylık olacaktır. Ocağa aldım ve pişirme işlemine geçiş yaptım. Alt üst kızartarak ara ara daha sık bir şekilde çevirerek pişmesini sağladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böreğimiz hazır. 2 yufkayla az malzemeyle bir tava börek yaptık. Acil durumlar için gerçekten kurtarıcı olacaktır. Yapmanızı gönülden tavsiye ederim. Artık sizlerle yavaş yavaş vedalaşmak istiyorum. Tarifimi nasıl bulduğunuzu lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Çünkü tarifimizi gören arkadaşlar yorumlar kısmında yapan kişilerin memnun kalıp kalmadığını kontrol ediyorlar. Yorumlar kısmında güzel oldu, olmadı veya şunu şöyle yaptım daha güzel oldu gibi yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğünüz gibi böreğimin içi çok güzel bir şekilde yumuşacık oldu. Mutlaka bu tarifi denemenizi öneririm. Bu şekilde de servis edebilirsiniz. Kare kare de kesebilirsiniz. Benimle buraya kadar geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim güzel arkadaşlarım. Bir sonraki tarifte görüşene dek Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.